İnsan beyni daima kolay olanı ister. Çünkü zihnimiz ilk insanın varlığının başından beri şehir yaşantısına uygun olarak gelişmemiştir. Şehir yerleşimi olmadan, yani bundan binlerce yıl öncesine gittiğimizde insanlar şimdiki gibi yiyeceklerini buzdolaplarında ya da paketli gıdalarını erzak dolaplarında depolayıp istedikleri zaman hazırlayacakları durumda değillerdi. Ya da o zamanlarda yaşasaydık işten eve dönüşümüzde fırına uğrayıp sıcak ekmek alabileceğimiz ya da eve gelmeden marketten alışveriş yapabileceğimiz bir imkanımız da yoktu. İşsiz kalma korkumuz, hatta aklımızda bir iş dahi yoktu. Daha doğrusu o zamanlarda yaşasaydınız böyle hisleriniz olmayacaktı. Hissedeceğiniz tek şey sadece o günü kurtaracağınız besini bulmak için avlanmak ve ailenizi doyurup hayatta kalmasını sağlayabilmeniz için tek düşünceniz aslan gibi yırtıcı bir hayvana yakalanmadan bir ceylan ya da yiyebileceğiniz bir kuş avlamak olacaktı. Bundan şu anlam çıkıyor: yaşamak için tembel olma gibi bir lüksümüz yoktu. Olamazdı. Ne olursa olsun o günü enerjimizi diğer günlere avlanmaya yetecek şekilde kullanarak geçirebilmeliydik. Beynimizin başımızın üstünde yeri var. Çünkü bizim hayatta kalmamız için programlanmış mükemmel bir organdır. İşte bu yüzden bütün vücut fonksiyonlarımızı idare ettiğinden dolayı kafatasımızda en güzel şekilde korunacak halde yaratılmıştır. Yani içimizdeki en değerli şey en güzel şekilde saklanmıştır. Şimdi evden dışarı çıkıp bir yere giderken dalgın dalgın yolda yürürken bir anda bir köpek sesi duyup korktuğunuzu düşünün. Vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? İlk olarak kalbiniz daha fazla kan pompalamak için hemen hızlıca çarpmaya başlar. Sonra nefes almanız hızlanır. Uykunuz varsa gözleriniz fal taşı gibi açılır. Yorgunluktan canınız çıkmış olsa da o köpeğin size saldırma ihtimali düşüncesinden dolayı beyniniz kaçabilmeniz için vücudunuzu en iyi şekilde koşuya hazırlar. Keyfi olarak koştuğumuzda da durum aynıdır. Sadece isteyerek koştuğumuzda kalbimizin hızlı atması ve nefesimizin hızlanması bilinçli bir şekilde ve bir nebze de olsa yavaş yavaş gerçekleşir. Önümüzde salya akıtmış bir pitbull köpeği gördüğümüzde ise bir anda kendimizi sanki bir maratonun ortasında buluruz. Yani anlayacağınız, insan aynı insan, beyin aynı beyin ama zaman farklı bir zaman. İşte bugün bir köpek görmek yerine binlerce yıl önce karşınızda aynı şekilde bir yırtıcı hayvan görseydiniz, yine vücudunuz aynı tepkileri verecek, kalp atışını ve nefesinizi hızlandıracak, gözleriniz pür dikkat açılacaktı. Ve aklımızda sadece şu olacaktı: kaçabilirsem kaçacağım, kaçamazsam yaşamak için savaşacağım. Psikolojide buna savaş ya da kaç durumu denir. Günümüzden örnek vermek gerekirse insanlar kargaşada ya da savaş alanında yara aldıklarında bazen bunu fark etmezler. Fakat bir süre geçtikten sonra aldıkları o darbeden dolayı inanılmaz acı çekerler. İşte bunun nedeni biz yara aldıktan sonra beynimiz kaçabilmemiz için endorfin salgılar. Bundan dolayı hemen acı hissetmeyiz çünkü salgılanan bu endorfin ameliyat esnasında bize verilen morfinden 30 kat daha güçlüdür. Tabii ki beynimiz bir süre sonra endorfin salgılamayı durdurur. Çünkü bu sefer de yara aldığımızı fark etmezsek ve yeterince acı hissetmezsek kaçmaya devam edebiliriz ve kan kaybından ölebiliriz. İşte tam da bu yüzden yaralandığımızda kaçabilmemiz için önce acıyı hissetmeyiz. Sonra da acilen bir çözüm bulabilmemiz için beynimiz bize acıyı tam anlamıyla hissettirir. Yani vücudumuz bizim hayatta kalmamız için her şeyi yapacaktır. Tembel olmamızın altında yatan sebep de bu. Yiyecek bulmak için bir endişemizin, evimize dönerken köşede bizi bekleyen bir yırtıcıdan korkumuzun olmaması. Anlayacağınız bütün tembelliğimiz günümüzdeki bu alıştığımız konfor alanından kaynaklanıyor. Peki bu tembellikten kurtulmamızın bir yöntemi yok mu? Tabii ki var. Öncelikle bize tembel olduğumuzu hissettiren durum nedir? Yani yapmamız gereken neyi ya da neleri yapmayı ertelediğimiz için kendimizi tembel hissediyoruz. Mesela aklımızda dönüp duran ve sonunda kesinlikle yapmamız gereken bir görev varsa ve buna rağmen bu görevi yapmaya üşengeçlik hissediyorsak ya da bu işi tam olarak bitirmeden yarıda bırakıyorsak, bunun sebebi bizi daha iyi hissettirdiğini düşündüğümüz içindir. Öyle olmasaydı günümüzde yapacağımız projemiz ya da görevimiz varken kendimizi YouTube'da komik videolar izliyorken bulmazdık. Hani az önce demiştik ya, beynimiz en az şekilde enerji harcayarak hayatta kalmamızı sağlar ve beynimiz aynı beyin fakat zaman farklı bir zaman. İşte önümüzde yapılması gereken görevler varken bunu bırakıp bize daha keyif verici ve neredeyse hiç yormayan eğlence yolları aramamızın sebebi de işte bu yüzden. Çünkü zor olan bir işi başardığımızda mutlu hissederiz. Aynı zamanda kısa yoldan komik video izlediğimiz zaman da kendimizi mutlu hissederiz. Beynimiz aynı beyin olduğu için her şeyin kolay yoldan olanını tercih eder. Bu mutluluk dahi olsa. Tembellik edip yapılacak işler varken film izlemekte, sorumluluk alıp işlerimizi bitirdikten sonra film izlemek de bizim elimizdedir. Birisi bizim için sadece kaçınılmazı erteler, birisi ise başarılarımızın arkasından verilen bir ödül gibidir. Hadi şimdi tembelliğe alışmış olan beynimizi nasıl yeniden programlayabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Yapmanız gereken bir işi ertelediğiniz zaman siz o işi yapana kadar o iş zihninizde yer edinir. Sürekli aklınızda
aklınıza gelir ve size kendisini hatırlatır. Bu işi hala yapmadın, ne zaman yapacaksın diye adeta soru sorar ve siz yine onu ertelerseniz bu düşünceden kurtulamazsınız. Zihniniz sürekli arka planda yapmanız gereken görevi düşündüğü için bir süre sonra yorulacaktır ve tembelliğe ilk adım atılacaktır. Oysa ki o işi ertelemeden yapmış olsanız iş bittiği zaman kendinizi motivasyonlu ve başarılı hissedeceksiniz. Ayrıca o işi sürekli düşünmek zorunda kalmadığınız için beyninizi yormamış olacaksınız ve bu enerjinizi gereksiz yere düşünmeye harcamak yerine size faydalı olan yapmanız gereken işlerinize yoğunlaştırabileceksiniz. Ve beyin yorgunluğu beden yorgunluğuna benzemez. Fiziki yorgunluk ya da fiziki sıkıntılar kendilerini birçok şekilde belli edebilir. Vücudunuzda oluşan ağrılarla bir hastalığınızın olduğunu ya da yorulduğunuzu anlamanız gibi. Fakat beyin de öyle değildir. Bir insan psikolojik bir bunalıma girme sürecini son raddeye kadar anlamayabilir. Yapması gereken işleri sürekli ertelediği zaman son dakikada yaşadığı stres onun bir nevi küçük bunalım yaşamasına sebep olur. Bir de onun son anlara bıraktığı bu işin önünde herhangi bir engel çıktığı zaman bu kaza olabilir, sağlık sorunu olabilir, işte trafik yüzünden havaalanında 1 saat önce olması gerekirken son uçağı kaçırması olabilir. Bu insanda büyük başarısızlık hissi ve motivasyon düşüklüğü yaratır. Ertelemeyi alarm ertelemek gibi düşünün. Kişi sabah kalkması gereken saatte kalkmadığında o son alarmı da ertelediğinde geç kalmamak için aceleyle kalkar. Hızlıca giyinir, aceleyle evden çıkar, koşarak otobüse ya da aracına biner, yolda trafik varsa strese girer, etrafına karşı daha agresif olur. İşe geç kaldığında ne gibi sorunlarla karşılaşacağını ya da tekrar geç kaldığını, artık ne açıklama yapacağını düşünür durur ve bu konuda kendisine gideceği yere varana kadar büyük bir stres yaşatır. Güne ani bir tempoyla başlar, sanki kovalanıyormuş gibi. Tek çare kaçınılmazı ertelemek yerine yapacağı işi zamanında yapmaktır. Mesela acıktığımız zaman bir an önce yemek yemek isteriz. Hatta asla ve asla ertelemeyi istemeyiz. Hemen dışarıdan sipariş verebiliriz ya da aile bireylerimizden birisi bizim için yemek hazırlayabilir. Keza çok susadığımızda da aynı şekilde. Bir an önce su içip susuzluğumuzdan kurtulmak isteriz. Ertelemeyiz. Açlık hissi olmasaydı eğer, emin olun insanların çoğu yemek yemezdi. Keyfi olarak yeme şansımız olsa bile yemek yemeyi uzun süre ertelerdik ya da yemezdik. İşte nasıl ki yemek yemeyi ve su içmeyi bize yaşattığı zoraki dürtüler yüzünden erteleyemiyorsak, üzerimize düşen diğer görevleri de ertelemeden bir an önce yapabilmemiz mümkün. Yapmamız gereken tek şey şu: bizi yemek yemeye ve su içmeye zorlayan o açlık ve susuzluk işareti gibi yapacağımız işe de bizi zorlayan bir işaret, yani tetikleyici bir dürtü bulmak. Ben YouTube'da izleyeceğiniz bu içerikleri üretirken kendime iş yerinde vakit bulduğum zamanlarda, yani haftada 5 gün boyunca ne kadar vakit bulursam 2 içerik üretme hedefi koydum. Tabi bana yeten haftada bir içerikti ama ikinci içeriğinde yedek olmasını istiyordum. Tabi iş yerinde her seferinde içeriklerimi haftanın başı olduğu için erteleyip Perşembe ve Cuma gününe sarkıtıyordum. Bazen de son günler Perşembe ve Cuma günleri yoğun olduğu için bir içeriği bile yetiştiremiyordum. Bazen de yazacak yeni fikirler bulamıyordum ya da modum düşük hissettiğinden dolayı yazmayı bile başlayamıyordum. Sonra şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Size az önce anlattığım şeyi. Yemek istediğimde beni yemek yemeye götüren o davranış belliydi. Açlıktı ve ödül de yedikten sonra gelen doyma hissiydi. Aynı şekilde bu yemekte yaşadığımız evreyi video içeriklerimin metnini yazarken kullanmaya karar verdim. Bir gün önceden içeriklerimi not aldığım sayfayı masanın üzerinde açık bırakıyordum. Yazacağım içeriği bitirene kadar da o notlarımı masanın ortasından asla kaldırmama kararı aldım. Bitene kadar gözümün önünde açık olmak zorundaydılar. Açlık hissimin geçmesi için yemek yemek zorunda olduğum gibi. Dolayısıyla diğer gün işe gittiğim zaman ilk olarak masamda bulunan bir önceki gün yazdığım içeriğin taslağını görüyordum ve son yazdıklarımı okuyordum. İşte bu benim için açlık hissi gibi bir işaret oluyordu ve bu işareti aldığım anda kendimi çok az zorlayıp eylemek için birkaç satır bir şey yazmaya başladığımda devam etme isteğimin geldiğini fark ettim. Bu içerik 2 ya da 3 gün sonra bittiğinde ise kendimi çok iyi ve motivasyonlu hissediyordum. Ve bu şekilde haftada 2 içeriğimi yazmayı başarabiliyordum. Dolayısıyla kenarda 2 tane içeriğim olduğu zaman hafta sonu video kaydı alma günüm gelene kadar içerik üretme sıkıntım da olmadığı için bu stresten kurtulmuş oluyordum. Ve tabii ki videolarımı sizinle paylaşabilmenin de mutluluğunu yaşıyordum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bazen aklıma bir şey gelmediği için içerik yazmak içimden gelmiyor. Başarısız olacağımı düşünüyorum. Motivasyonum düşüyor ve dolayısıyla tembel hissediyorum. Ama ne olursa olsun birkaç satır yazıp bir taslak oluşturduktan sonra devam etmenin benim için çok kolay olduğunu fark ettim ve devam ettikçe aklıma yeni fikirler de geldiğini fark ettim. Motivasyonum olduğu gün rahatça
rahatça içeriğimi yazabiliyordum ama hangimizin her gün motivasyonu var? Motivasyona ihtiyacımız yok. Motivasyon sadece gereken işi yapabilmemiz için bize enerji sağlar. Oysa ki insan her gün motivasyon halinde değildir. Tek yapmamız gereken biraz adım atmak ve motivasyon aramak yerine bunu hayatınızın her alanında uygulayabilirsiniz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri iş çıkışında düzenli olarak spora gidiyorum mesela. Bazen gidesim gelmiyor. Tabii sonradan gitmediğime de pişman olacağımı bile bile yine de gitmemek istiyorum. Ve türlü bahaneler arıyorum. Bazen eşime çocuğumuz seni yorduysa bugün eve gelebilirim diyorum spora gitmek yerine. O da gerek yok, ben zaten idare ediyorum dediğinde spor salonuna gitmemek için artık bir bahanemin kalmadığını fark ediyorum. İlk adım atmak zordur. Yani spor salonuna gitmek bana zor geliyor. Onun için bir işaret oluşturuyorum ve işten çıkarken spor kıyafetlerimi giyip çıkıyorum ya da ne olursa olsun spor salonuna gitmek için kendimi bir türlü zorluyorum. Ve o salonun kapısına girdiğimde artık geri dönüşümün olmadığını anlıyorum. İşaretten sonra koşuya başladığımda, ilk ağırlığı kaldırdığımda işaretin ardından tepki vermiş oluyorum. İşte bu evreden sonra artık spor yapmak zor gelmiyor. Aksine keyif almaya başlıyorum. Sporun bittiğinde ise başarma hissinden dolayı motive olmuş bir şekilde evime dönüyorum. Yani bu şekilde işaret, tepki ve ödül döngüsünü tamamlamış oluyorum. Ve bu döngüyü sürekli tekrar ettiğimde bir rutin oluşturmuş oluyorum ve artık yapmak kolay geliyor. İşte bunu sizin de yapabileceğinizi biliyorum. Ve size son olarak söyleyeceğim şey şu: koşmanız için sizi bir köpeğin kovalamasına gerek yok. Bu hayat maratonunda stresli bir şekilde koşturmak yerine istekli bir şekilde depar atın. Buraya kadar videoyu izlediyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.